Merhaba dostlar, bu video Viora Game'in destekleriyle çekilmekte. Neden Viora Game'i tercih ediyoruz? Çünkü Viora Game çok çabuk ulaşılabilir bir site. WhatsApp üzerinden 24 saat boyunca gece gündüz demeden iletişime geçip yaşadığınız problemler karşısında çözüm yolları önerip sizlere rehberlik edebiliyorlar. Güven ve hız konusunda arkadaşlar kesinlikle size kendilerini fark ettirecekler. Bu yüzden ben de alışverişlerimde Viora Game'i tercih ediyorum. Teşekkürler Viora Game. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba dostlar, yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü konumuz Lubu Süvari Birliği, Savaşçı Süvari Birliği. Bu birlikte arkadaşlar Lubu, Timur, Filat ve Zhao. Hemen Lubu'dan başlayalım. Lubu'nun becerilerine gelecek olursak zayıf nokta saldırısı ve yırtıcı kaplan becerilerini kullanacağız. Bine'ye gelecek olursak arkadaşlar burada Lubu'nun ana hasarını kritik hasarlar oluşturuyor biliyorsunuz. Hani beceri hasarlarına ve normal saldırı hasarlarına kritik attırma durumları var. Bu yüzden yıldırımı Yiğit'le beraber eğer yıldırım atını ikisini aynı anda tek bir binekle birleştirdiyseniz kesinlikle bunu kullanıyorsunuz. Ama onun dışında garanti almak için kritik hasarı elinizde ordu koparma varsa arkadaşlar ordu koparma bineğini kullanacağız. Peki süs için ne kullanacağız? Lubi'ye gölge kovalayan. Bu kadar süsün içinde peki hocam neden gölge kovalayan diyeceksiniz. Ana main'i Lubi olan arkadaşların deneyimleri doğrultusunda söylüyorum. Yani birden fazla arkadaşa sordum bunu. Herkes gölge kovalayan öneriyor kesinlikle Lubi'ye. Eğer elinizde gölge kovalayan yoksa alternatifi bulut delici. Gölge kovalayan birinci sırada, ikinci sırada bulut delici arkadaşlar. Yetenek ağacına gelirsek yüzük olarak arkadaşlar papatya yüzüğü kesinlikle alternatif olmayacak şekilde papatya yüzüğünü öneriyoruz. Şaşalı muhafıza gerek yok. Lejyon attığınız zaman papatya yüzüğünden daha fazla performans elde ediyorsunuz ve uzun soluklu savaşlarda papatya yüzüğü daha çok bize ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Teçhizata gelecek olursak arkadaşlar. Daha önce anlattığım gibi arkadaşlar tüm birimlerin saldırısı en çok okçu ve süvariye yani birinci sırada okçu, ikinci sırada süvariye çok fazla yarıyor. Ramses Birliği'nde tüm birimlerin saldırısına çok da fazla gerek yok eğer Ramses okçu oynuyorsanız ama arkadaşlar savaşçı okçu oynuyorsanız tüm birimlerin saldırısını okçuya koymanızda büyük fayda var. Onun dışında artan tüm birimlerin saldırısını birleştirip Lubu kompuna verebilirsiniz. Burada ben size önereceğim Lubu kompunun kafalık kısmı için can, kolluk kısmı için kudret, göğüslük kısmı için ikincil vuruş, ayaklık kısmı için can, kudret, ikincil vuruş. Gelelim Timur'a arkadaşlar. Timur'un becerilerine gelecek olursak tavlı çelik ve eleştirel düşgör becerilerini kullanıyoruz. Burada Timur'a vereceğimiz binek arkadaşlar hayat kurtaran, iyileştirici sır, yenileme veya savunma binekleri. Üs olarak ise kesinlikle direniş süsünü kullanacağız. Yüzük olarak ise arkadaşlar sakin su. Eğer sakin suyu başka bir birlikte oynuyorsanız, ana komplarından birinizde oynuyorsanız sakin su yerine yonca yüzüğü ya da yüce dağ yüzüğü gibi yüzükleri kullanabilirsiniz. Yetenek ağacına gelirsek teçhizatlara geldiğimizde ise kafalık kısmına birim kapasitesi ve tüm birimlerin saldırısı, kolluk kısmına kudret veya tüm nitelikler, Timur'un göğüslük kısmına normal saldırı hasarları, ayaklık kısmına birim kapasitesi, tüm birimlerin saldırısı, can, üçünden birisi, ikinci kısma kudret ya da tüm birimlerin saldırısı, üçüncü kısma normal saldırı hasarı. Gelelim Vlad'a. Eğer ortada Vlad kullanacaksak ölümcül ejder dikeni, savaşçı kükremesi veya zorlu misilleme kullanabiliriz. Ben savaşçı kükremesini biraz daha öneriyorum. Burada ani hasarlar için arkadaşlar zorlu misilleme yerine savaşçı kükremesini öneririm. Binek olarak ise arkadaşlar cesaret bineği ya da savunma bineklerini kullanabilirsiniz. Aslında burada ana hasarlar Lu ve Zhao'dan çıktığı için bu iki kahramandan çıktığı için cesaret yerine savunma bineklerinde kullanmanızı öneririm. Daha iyi olur. Üst için ise arkadaşlar kesinlikle direniş. Yüzük ise yine Timur'la aynı sakin su, yonca yüzüğü ya da yüce dağ yüzüğü gibi yüzükler kullanabilirsiniz. Ama birinci öncelik sakin su. Yetenek ağacına gelirsek bu şekilde.
Teçhizatta ise arkadaşlar Timur'la yine aynı. Kafalık kısmına tüm birimlerin saldırısı, birlik kapasitesi, kolluk kısmına kudret, nitelikler. Göğüslük kısmına normal saldırı hasarını öneririm ama pasif beceri mücevheri de koyabilirsiniz. Çerez hasar için. Biliyorsunuz yoksa kesinlikle elinizdeki pasif becerileri Wield'da kullanabilirsiniz. Ama kilosunuz varsa buraya normal saldırı hasarı koymanızı öneririm. Ayaklık kısmına ise can, birim kapasitesi, tüm birimlerin saldırısı, ikinci yuvaya kudret, tüm telikler, üçüncü yuvaya ise arkadaşlar pasif veya normal saldırı hasarı. Sıra geldi Zayion arkadaşlar. Zayion'a beceri olarak Anla ödeme ve Ejder alameti. Bu iki beceriyi kullanacağız. Binek olarak Yiğit ve Yıldırım'ı yine ikisi aynı anda aynı binekte varsa iki özellik onu kullanabilirsiniz veya tamamen garanti almak için ikinci bir ordu koparanı buraya koyabilirsiniz. Binekleri kesinlikle bu olacak. Zayun arkadaşlar süs olarak ise kesinlikle zincir katili. Zincir katilini elde edene kadar kullanabileceğiniz diğer süsler gölge kovalayan, itibar ya da bulut delici. Bu üçünden birini kullanabilirsiniz ama günün sonunda arkadaşlar zincir katilini yakalayıp Zaoyun'a vermenizi öneririm. Yani şiddetle öneririm. Zaoyun'a yüzük olarak ise sadece gece kurdu yapmanız yeterli olacaktır. Yetenek haline gelirsek bu şekilde. Lubu ile birebir aynı diyebiliriz. Zaoyun'un teçhizatlarına gelecek olursak kafalık kısımlarına can, kolluk kısımlarına kudret, göğüslük kısımlarına pasif ve ikinci yıl vuruş beceri mücevherlerini koyabilirsiniz dengeli şekilde. Vlad koyuyorsanız hani Vlad'a koyacağınız pasif becerileri Zaoyun'a verebilirsiniz. Vlad'a sadece normal saldırı hasarlarını koyabilirsiniz. Çünkü ana hasarlar Lubu ve Zaoyun'dan çıkacak. Ayaklık kısmı ise can, kudret, ikincil veya pasif beceri. Zaoyun'da arkadaşlar 3 tane pasif, bir tane ikincil beceri de hani mücevher de kullanabilirsiniz. Çünkü kanun ödeme de güzel hasar atıyor. Onu bir tık desteklemenizde de fayda olabilir. Tamamen size bağlı. 4 tane pasif de koyabilirsiniz. 2 pasif, 2 tane ikincil ya da 3 pasif, bir ikincil de koyabilirsiniz. Göğüs ve ayak kısmındaki yuvalarına. Bu da size kalmış. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sıradaki içeriğimiz Belisarius mu Süleyman mı yorumlarda karar verin. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.